Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün 3 haberim var. Hiç fazla uzatmadan konulara girmek istiyorum. İlk haberim İsviçre'den. Lidl marketinden. Lidl market Aldi'nin rakibi. Öbür iki haberim arkadaşlar. Biri Fransa'dan, biri Almanya'dan acı haber. Yalnız şimdi teker teker bu haberleri size yayına vermek istiyorum. Lidl'den personele zam. Yeni toplu sözleşme Lidl'den maaşlara zam geldi. İsviçre'deki Lidl marketlerde çalışan vasıfsız personel artık en az 4550 frank kazanacak. Arkadaşlar bugünkü kur Türk lirası 35 TL, hesaplarsanız 159.250 frank yapıyor. Çok gözüküyor göze ama İsviçre'de yani o 4550 frank o kadar süper bir maaş değil. Lidl'e göre bu rakam toplu sözleşmeler sonucunda garanti edilen en yüksek askeri ücret. Zürih, Sina Sendikası, İsviçre Ticaret Birliği ve Lidl İsviçre arasındaki toplu sözleşme ücret görüşmeleri sonuçlandı. Sonuç, Lidl İsviçre'deki personelin maaşlarını %2,4 oranında arttırıyor. Ayrıca çalışanlara alışveriş çeki verilecek. Yani bir hediye olarak. Lidl toplamda %3,2 oranında ücret artışı yapacağını açıkladı. Basın açıklamasına göre Lidl, İsviçre asgari ücretlerini de yükseltiyor ve toplu iş sözleşmesi ile güvence altına alınan sektördeki en yüksek asgari ücreti ödeyecek. Lidl personelinin %1,8'lik genel bir ücret artışı ile azalan satın alma gücünün dengelenmesini amaçlıyor. Lidl ayrıca bireysel düzeyde yapısal artışlar içinde %0,6 daha fazla harcama yapacak. Lidl İsviçre CEO'su Nicolas Pana'nın çalışanlarımızın her gün olağanüstü bir performans gösteriyor ve başarımızın en önemli parçası olmaya devam ediyor. Açıklaması ile şirketin personele ücret artışlarıyla bu performansı takdir etmek istediğini belirtti. Yeni askeri ücretler. Lidl'ın toplu iş sözleşme ile garanti altına aldığı yeni askeri ücretler aşağıdaki gibi. Vasıfsız çalışanlar için diploma yok yani. 4550 frank, bundan evvel 4500 franktı. 4600 frank daha önce 4550 frank atölyede ve depoda 2 yıllık eğitim ile lageres deniyor burada. 4650 frank daha önce 4600'müş. Atölyede ve depoda 3 yıllık eğitim ile bu lageristin iki türlü diploması var. 500 franka kadar da alışveriş çeki. Lidl İsviçre ayrıca 1,5 milyon İsviçre frankı yatırım yapıyor ve tüm çalışanlarına iş yüklerine bağlı olarak 500 İsviçre frankı değerinde alışveriş çeki verecek. Yani bu 500 İsviçre frankını Lidl marketlerinde kullanabilir. Günlük alışverişini, haftalık alışverişini yapabilir. Arkadaşlar hiç beklemeden ikinci haberimize geliyorum. Maalesef Fransa'dan geliyor. Acı bir haber, çok acı haber. İki gurbetçi gençten kötü haber. Fransa'nın Strasbourg kentinde araçları nehre uçan 20 ve 25 yaşlarındaki Kaan Büyük ile Emirhan Atıcı adlı iki gurbetçi yaşamını yitirdi. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Bu haberler Post gazetesi İsviçre'den. Daha detaylı öğrenmek istiyorsunuz. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşanan trajik olay dün sabah saat 5.30 sıralarında meydana geldi. Fransız medyasında çıkan haberlere göre Üç Nehri'nin Mayre-Kus Köprüsü üzerinde parçalanmış bir bariyer ile suyun içinde bir araç gören görgü tanığının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ilk yardım ekipleri gönderildi. İlk yardım ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan iki genci hayata döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Araç sudan çıkarılırken iki gurbetçinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adlı tıp morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken aracın nasıl ve neden suya uçtuğu henüz belirlenemedi. Araştırmayı yürüten polis ekipleri çevredeki kameralardan aracın suya düşüş anını tespit etmeye çalıştığı kaydedildi.
Kolmar Tanıtım Derneği'nin Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda nehre düşen araçtan çıkarılan iki gencin 20 yaşındaki Nevşehirli Kaan Büyük ile 25 yaşındaki Karslı Emirgan Atıcı olduğu yazdı. Arkadaşlar Allah rahmet eylesin, yakınlarına Allah sabır versin, başları sağ olsun diyorum. Bana şimdi soracak olursanız kış aylarındayız, Şubat ayındayız. Biliyorsunuz, araba kullananlar bunu bilir. Köprülerin üstü çok tehlikeli. Köprülerin üstü bazen buz tutuyor ama bilmiyorum. Polis bunu araştırıyor. Kameralardan da bakacaklarmış. Sanırım pek yakında bulurlar neden, nasıl olduğunu. Ama tabii ki genç kardeşlerimizi, gurbetçilerimizi bize geri getirmeyecek. Tekrar mekanları cennet olsun, toprakları bol olsun. Öbür haberimiz, üçüncü haberimiz Almanya'dan geliyor arkadaşlar. Çift zehirlenerek öldü. Bu olay Almanya'nın Furtwangen'da olmuş. Gurbetçi çift hayatını kaybetti. Pardon. Almanya'da yaşayan 4 çocuklu gurbetçi karı koca evlerinde karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Furtwangen. Olay Almanya'nın Furtwangen şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Almanya'da müstakil evde yaşayan Samsunlu İrfan Başokur 48 yaşında ve eşi Aynur Başokur 47 yaşında evlerin alt katındaki dinlenmek için kullandıkları odada çocukları tarafından hareketsiz halde bulundu. Aynur Başokur yatar halde, İrfan Başokur ise koltukta hareketsiz bulununca olay polise haber verildi. Olay yerine gelen polis karbon monoksit gazı korkusundan içeri giremeyince itfaiyeden yardım istedi. Maske takarak olay yerine giren itfaiye ekipleri 4 çocuk babası Başokur çiftçinin cansız bedeni ile karşılaştı. Karbon monoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen İrfan Başokur ve eşi Aynur Başokur'un cenazeleri uçakla memleketleri Samsun'a gönderildi. Başokur çiftçi bugün memleketleri Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Arkadaşlar burada da mekanları cennet olsun, toprakları bol olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır versin, başları sağ olsun. Şimdi kafama bir şey takıldı. Biraz evvel İsviçre maaşını söylemiştik. Size aceleden dedim, burada o kadar büyük bir para değil. Onu size açıklamak istiyorum. 4550 frank bu brüt oluyor. Bu paradan düşmeler var. En azından yani bir 500 frank düşülür. Eline 4050 frank geçer. Şimdi siz kendiniz hesaplayın. Anne baba 2 çocuk oturacağı bir kiralık evde fiyatlar 1500 ile 2000 frank arası. Bunların daha bir sürü masrafları var. Yani bu 4000 frank o kadar yüksek bir para değil. Yani geçinirsin ama zar zor ay sonunu getirirsin. Birincisi bu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bilhassa İsviçre'de yaşayanlar da bana yazabilir tabii ki. Bu parayı aldığınız zaman yani eşiniz de muhakkak biraz çalışması lazım. Azıcık bir şeyler yapabilirsiniz diye, yani biraz hayatınızı süslendirmeniz için. Çünkü net elinize 4000 frank geçecek. Diyelim ki 1500 frank kiranız var. 4 kişinin şimdiki hayat sigortası en az bir 1000 frank veriyorlardır. Yaptı 2500. Bunların arabası vardır, arabanın sigortası vardır. Ceyran parası var, gaz parası var, yağ parası var. Efendime söyleyeyim, yemeleri var, içmeleri var. Telefon kontratı var. Telefon kontratına para veriyor tabii ki. Var yani, evinin interneti vardır, odur, şudur, budur. Bu 4000 frank gerçekten fazla bir para değil. Bilhassa İsviçre'de, Almanya'da oturanlar da tabii ki bana bu konuda yorum yazabilirler. Yazarlarsa sevinirim. Sizler de beni aydınlatırsanız, belki benim bir hatam var. Ama Murat Bozdoğan diyor ki İsviçre'de 4050 frankla yaşamak şu anda zor. Zor. Kolay değil. Ay sonunu getirirsin ama ona göre getirirsin. Evet arkadaşlar, fazla uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için.
Yarın cumartesi, öbür gün pazar. Hepinize şimdiden hayırlı hafta sonları diliyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.